Paper kudurmuş. Abi toplara gel. Ay. Yine mi gem yok? Bilmiyorum. 20 tane daha yeni Keystone ekleyeceğiz dediler. Ses sekiyor mu ya? Sekmez. Arkada koçun yayını açıktı. Şu an kapattım. Büyük ihtimalle sekmemiş. Ben senin yayını açayım. Drop lazım. Şeyden düşüyor ya. Path of Exile'ın yayından. Açmana gerek yok. Ha iyi o zaman. Bende başlamış olması lazım. Aynen %2'deyim. Başlamış. Controller geldi zaten oyuna bu arada. Evet, dur tepki vakti. Hazır mısın? Hazırım. Kapıyı mı kapatsam lan? Komşular gerçi saat 11'de. Harbiden Kost'tan mı başlayacak? Ne? Ha, Invoker'ın orduları. Değil mi? Yanımızda taretle mi gezeceğiz? O ne lan? Abi bildiğin modifiye edilebilen pet ya bunlar. Ağaçları var. Ağaç! Oh my god! Yeni bir şey ya. Adı neydi bunun? Pokemon. Sintesis. Onu bunu birleştir. Bir üst modeli yap. Yayına bir şey yazmana gerek yok Şeker. Şu an başlamış olması lazım. F5 at. O ne? Aa, İki tane Uber'leri bot vardı Uber'leri orada gelmiş. Çiftliği de sanırım. Pinnacle'ların Uber'i gelmiş. Galiba. 2 tane boss vardı sanki az önce orada. Hı? Küçüğü büyüğü geliyordur işte ya. Bakalım. O neydi o? Yok şişmanla beraber geliyordur falan. Bakalım. Sentinels are ancient constructs that have been unearthed across Rayclast. In this league, you will collect these sentinels and attempt to harness their great power. Durum olarak But düşüyormuş. this symbiosis is not without risks. Once deployed, a sentinel follows you, watching and waiting for you to enter combat. As you Tabii encounter 20 enemies, the counter'ı sentinel var. will fire a beam that doesn't damage the enemy, but rather empowers them. This not only amplifies the difficulty of the foe, but also the rewards that it yields. Düşmanları güçlendiriyor, modifier mı veriyor? Evet. Stalker sentinels will follow you for around 30 seconds, empowering dozens of monsters before they dissipate. This is like a build your own breach or delirium effect, because you control what monsters you're fighting when you deploy the sentinel, and through various means that we'll describe shortly, you're also in control of how much the monsters are empowered. In contrast to Stalker Sentinels, Pandemonium Sentinels are designed for mass area of effect, and typically only fire one shot. But this shot really counts, chaining between monsters to affect an entire screen. Bir tane atıyormuş. Tek sıkımlık mermisi var. Domdom kurşunu. Çeviri yapma şansım var ama. Yani direkt spontane çeviri yapamam da önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsediyorum. Dur abi. O kadar İngilizcem yok. Direkt çeviri yapacak. Sarılar rare'lara vuruyor sadece. Rare ve unique'lere vuruyor sarılar. Gene Scourge gibi 1 ile başlayıp 3'e çıkacak. Each class of sentinel can be deployed only once per area that you play. You'll quickly develop various strategies for when each class of sentinel is best used. Ha bir de sentinellere tuş atıyorsun, bastığın zaman aktif oluyor. Mantıklı. Ama kafasına göre hareket ediyor. Çoğu zaman boss fight'ta kullanırsın herhalde ya. Anda bir tanesi boss'a çalışıyor. Sarı boss'a çalışıyor Ha zaten. tamam. Çok büyük bir pack varsa önemli. Maviyi basacaksın. Bütün hepsine tek atacak. Kırmızı seni takip edip herkese vuruyor. Sarı da rare'leri yönetiyor. They can be found as you play and are incompatible with traditional Rayclastian crafting techniques. However,
New Sentinels with different properties can be assembled from the depleted husks of others that you have used until their internal power supplies ran out. We'll explain that crafting process in more detail later on. You can find magic Sentinels that have mods on them. These mods can augment the Bunlar encant, yani map bitince recharge oluyor değil mi? Yok, bitmiş olanları birleştiriyorsun demedim az önce. Öyle mi dedi? Kullanım limiti var herhalde. Bak 10 kullanımlık, 8 kullanımlık. Some mods will add specific drops such as currency items, essences, or unique items to monsters empowered by the Sentinel, but at the cost of increasing how difficult the monster is to defeat. You can also occasionally find rare Sentinels that have more than 2 mods on them. Tailwind var bak. Karakter gains Tailwind. Ya bir artısı bir eksisi falan oluyor herhalde rayarlarının. Currency reward bak. Double chance. %20 double chance. 27. While the Sentinels you find generally get better and better as you play through the League, you can also upgrade the behavior and properties of Sentinels through your Sentinel Controller. The Sentinel Controller is like a runic circuit board. It's what powers your Sentinels. Bunların hepsini alabiliyoruzdur büyük ihtimalle. There are specific nodes for each of the 3 types of Sentinel, so you can customize the properties and behavior of all of them. Devre gibi yapmışlar abi. Milletin kafasını yakmak için. Diablo Immortal'ın ağacından daha karmaşık duruyor. Ha, hepsini kullanamıyor musun? Bak üstte bar var. Maksimum o kadar. 30 tane. Neredeyse yani yarısını doldurabiliyorsun gibi. Power flows from the top of the circuit through the filaments until it is all İşte Harvest'ın ilk zamanının küçük versiyonu. and they'll automatically be used as more power becomes available. Moving filaments around has no cost. It's basically like a planning tool that gradually gets activated as you gain more power throughout the league. So you're not locked into a specific plan and you can respec Güzel, burayı iyi yapmışlar. Some powerful runic nodes require İstediğin zaman tipini değiştirebiliyormuş. Additional Sentinel slots for other types like Pandemonium and Apex Sentinels, for example. İki bağ kurunca daha mı güçlü oluyor dedi? Ha yok, o büyükler için 2 tane basman gerekiyor herhalde. There are niche strategies where you want to unpower specific Sentinel slots in order to have more power for additional runic nodes. Also that you can fully specialize in just 1 or 2 Sentinel types. Just to reiterate, you can change your allocation as much as you like, so feel free to experiment. This powerful runic node allows Pandemonium Sentinels to be used an additional time each area. While this is basically pure upside, you should definitely plan around the fact that you'll be running their charge down pretty quickly if you use this node. This runic node prevents your Stalker Sentinels from empowering normal rarity enemies. While this seems very powerful at first because you'll just be empowering magic, rare, or unique enemies that benefit greatly from the boost to item drops, you should be aware that unless you have a large source of special enemies, you'll be fighting against the flight duration of your Sentinels and will probably want to build around increasing their duration. While the Sentinel Controller lets you specialize how the different classes of Sentinels behave, Grimro videosunu yapar. Çok düşünmeye gerek yok şimdi. The runic nodes you have chosen represent your overall strategy for each class of Sentinel and rarely need to be tweaked if you swap one Sentinel for another. O beni tatmin etmedi ya. Çok çerez mekanik gibi duruyor. En azından akıcı. Yani evet. Gerçi okçuysan çok akıcı değil. Ha, vurmasını bekleyeceksin. Evet. Onun için maviyi kullanacak okçular. Basacak, herkese vuracak. If you insert 2 Sentinels and click the assemble button, a new fully charged one will be created. İşleri de böyle şarjlıyorsun. Tamam. Şarj aletimiz var. Hem de rare yaptı. Yavaş yavaş mı gelecek abi, böyle tek tek mi görünecek modlar? For example, the base type of the Sentinel could either be the left input Sentinel, the right input Sentinel, or an entirely new one that can't spawn naturally and can only come from this process. The same applies to its modifiers. Tailwind dışında bir buff gördük mü? Droplara etki eden şeyler değil mi? Yani karaktere etki eden bir şey
Yok herhalde şu an görmedik. Bak Essence falan var. The best sentinels in the game will come from lucky combinations of depleted sentinels that have just the right mods. It's also possible to assemble two sentinels directly into one of the many valuable unique sentinels. Kuantite arttırıyor. Güçlendirdiğin düşman başına. They don't guarantee anything, but are absolutely worth considering if you're trying to hit unlikely assembly results. You may want to accumulate a small collection of Ortaya ekliyoruz ya o birleştiriyorsun ya sentinelleri. Onun ortasında bir eşya slotu daha var. Ona işte onun sonucunu modifiye etme ihtimali eşyaları bunlar. Night Online Trinası abi. Biraz öyle yani hani. Daha garip sonuçları edinmek için onları kullanacağız. Endgame'e etkisi olur mu? Yani full map juice işi bu da. Tabii olacak. First off, we have the Basilisk. This is a Pandemonium Sentinel that augments its wide area of effect blast with a petrification effect. Any monsters caught in the blast are turned to stone. Rather than being primarily useful for raising the risk and reward of combat like other Sentinels, this one is incredibly useful as an emergency button in combat. Bu bayağı defansif. Aha. Gauntlet'in yeni arananı belli oldu. Hardcore'cular sevdi ya. Aa, Headhunter. Peki. Mini Headhunter'lar. Currency reward. Bunu bir dakika başka sentinellerle stackleyebiliyoruz değil mi bir de? Bunu basıp ama bir de... aynısından 2 tane ya. 2 tane sarıyı yapamıyoruz. O unique olan sarı mıydı peki? Evet, bu unique sarı unique'ti şu bosslara basan. Okay. Bu ne lan? O ne lan? Abi çok iyi. Tam da nasıl birleştiriyor ki? Yani 2 tane eşyayı birleştiriyorsun, onların modlarını alıyor işte. Ortak mı? Aynı sayıda mı alıyor yoksa tamamen random mı? Bilmiyorum. Örnek göster. And end up with one of the best weapons, armor pieces, or jewelry in Path of Exile. Sentinels can be deployed while engaging. Acaba şeyler Metacraft çalışmaz değil mi bunda ya? Yok, Destroy'da çalışmaz. Belli olmaz. Belki yaktığında çalışmaz, bastığında çalışır. Gerçi Awakener Orb'da çalışmıyor olması lazım. Aynı şekilde çalışır. Özeti bitiminde yaparız abi. Şimdi biz de kaçırmayalım diye bakıyoruz da. Atlas 3'ye de Keystone. Peki. Atlas'a devasalar geliyor. 20 tane. Each keystone can completely change the way you play Path of Exile's endgame. And we have designed Keystone Passives for many different playstyles and situations. Bunun screenshot'ına bakıp millet ne olduğunu çözmeye çalışacak değil mi birkaç gün? Oha, mükemmel. Bir dakika. İstediğim mekaniği silebiliyor muyum oyunda? Beyond yok. Yaşasın. Oo, ben iş atıyorsun. Çok iyi. The system is great for target farming specific content that you have juiced on your Atlas tree. Kaç tane bloklayabiliriz acaba ya? Difficult and rewarding uber versions of 7 pinnacle boss fights which can be accessed via 6 new Keystone Passives. These fights are designed to challenge the absolute best Path of Exile. Ultimatum. Awakener'la dövüşürken. Let's take a look at some of the new Keystones and boss fights. Bir an ultimatum sandım lan. The singular focus keystone makes it significantly more likely that your favored maps will drop.
If a map drops that is not one of your favorite maps, it will be converted into a Mükemmel. random currency item. This means that you'll exclusively Bu favor rotası için böyle kenardan ıvır zıvır almayacağız bir dolu. Bunu alacağız geçeceğiz abi. Non-favor'lar da currency olarak düşüyor. Şişmedi, tamamen küçülttüler işte oyunu. İstediğin mekanikleri oyundan çıkarabiliyorsun. That means that when extra content is being rolled for your maps, each of the base chances is 50% higher. This is really useful for players who don't want to have to think about juicing their maps and would instead prefer to get a constant moderate bonus instead. Fragmentları satacaklar için bu. Ama skaraplar çok OP abi. Skarap atmadan map yapmasın ki. Yani, mekanik fokuslayacaksan hele. The Grand Design Keystone increases the monster pack size in each of your maps by an amount proportional to the number of notable passives you have allocated. However, the trade-off is that small passives have no effect. Ne yapıyordu az önceki büyük? Az önceki şey yapıyordu. Pack size veriyor. Notable'ları kapatıp small'ları 2'ye katlıyordu. Ya da 5'e mi artık kaça katlıyor? Which is great for general magic find builds or divination card farmers. The Twist of Fate keystone changes the behavior of corrupted rare maps in unpredictable ways. Upon entering a map, you may be sent to an alternative map of the same tier with randomized modifiers. All of the master missions, scarabs, and carrot crafts applied to the map will also be randomized. This process will not pick an outcome that was already on the map, so it always shifts it to a new property. Ha, gidip dandik skarabları basabilirsin şunu oyun seçip mesela, değil mi? Evet. Sevmediklerini basacaksın, farklı bir şey gelecek. This may have some interesting economic consequences as well, with players feeding bad scarabs or maps into the Twist of Fate lottery. Bütün böyle hani master görev de farklı geliyor. Aynı aralıyorsun, cun geliyor atıyorum yani. Gauntlet çocuk oyuncağı. These two keystones are designed to be remedial, allowing players with an abundance of offense or defense More damage, less life. so that they can handle the content better. If you find yourself in a situation where you're waiting for a weapon upgrade or can't fix your resistances, then you could allocate one of these keystones to temporarily make things easier. O güzel olmuş ya. Evet. Canlarını azaltmayı atıyorum, ZDPS bir karakterle kullanırsın. Dur. Benarius, Cyrus, the Maven, the Searing Exarch, the Eater of Worlds, and the Shaper and Uber Elder, who I guess is now called the Uber Elder. Allocating one of these keystones on your Atlas passive tree ramps up the corresponding boss fights so that it is extremely difficult. 85 level Really series. harder than saying goodbye to Zana hard. Only allocate these keystones if your character is extremely powerful and you know you can handle the challenge. In general, the encounter's rules are modified to be far more punitive. Paper kudurmuş. You can earn some very impressive Toplara gel. Each of the Uber fights has an additional high chance reward and a chance of getting a very Şimdi böyle bir şey yaptıktan sonra gerçekten sismik trap'i nerflemediklerini söyleme bana. Gidip gene tek atacaksın hepsine. Very rarely though, you may be able to earn an awakened exceptional support gem as well, such as Awakened, Enlightened. What? These keystones unlock crazy battles that will challenge our most aspiring players with a deep Mage Blood mı daha pahalı olur, Awakened Enlightened mı? Mage Blood ucuzladı zaten. Yani kartı geliyor. The keystones we have shown you so far are designed around many different types of endgame players. Some glass cannon players struggle with defenses but have no problem with offense. Some players want to just play one map. Some players want the difficulties to be ramped up and to receive rewards commensurate with this added challenge. Ne veriyor ki acaba Awakened'den? Artı bir level vermiyordur herhalde. Çok saçma olur öyle bir şey yapıyorsa. Orada yeni bir gem vardı bu arada. Ya da Rift miydi o? Rift de olabilir. Like the ones we have shown you today, these keystones require you to consider your endgame plan in an entirely new light. We're very interested to see what strategies you will use to try to conquer the new Uber Pinnacle bosses. Before we get into the new unique items, there are a few other 115 map var. 2 map kısmışlar. We are removing Vinctar's Square and Doriani's Machinarium Vinctar'la Doriani düşmüş. Baya bomboş oynayarak temizleyeceksin Atlas'ı. Adamın sesi duyuluyordur ya. We have rebalanced influence altars and maps.
they now feel a lot different than they did in the form they were introduced in Siege of the Atlas. Their downsides now feel more impactful and they have more diversity of rewards. Yok az değil. Gayet iyi gidiyor sesi yayına. Bu arada Ark Nemesis var galiba. Arkada Ark Nemesis vardı. We've added better Atlas tree support for them, including 2 keystones that can affect them. We've also rebalanced the drop weightings of the new Pinnacle Atlas bosses, changing the relative drop weightings of their unique rewards and making them more likely to drop Eldritch currency. Currently, in Siege of the Atlas, Elder and Shaper Scarabs are basically worthless because their influence is worse than the free influence you can get from the Eater of Worlds and the Searing Exarch. Evet. Ne yaptınız onu? You can now apply multiple types of influence to one map. Eater of Worlds influence alongside a Shaper or Elder. Olması gereken buydu. Tamam oldu şimdi. Tepki ver lan. Oğlum. Bir dakika. Elder Shaper bir Eldritch yapabiliyoruz mu? Elder Shaper, Eldritch Conqueror. Aynen öyle. Birden fazla influence koyabiliyoruz maplere artık. Mesela o. On the lower half of the Atlas passive tree, there were a lot of small skills that granted a 2% chance for the map boss to drop an additional map. This meant that it was possible to sustain maps by rushing to those bosses and ignoring every other monster in the map. We have retained the overall bonus, but have changed it so the map drops from a random monster within the map rather than the boss. Bir dakika, boss rush'ı kapatmışlar. Mapleri temizletecekler illa. We're also addressing an issue with the way that you acquire Maven boss fight invitations. Currently, it's possible that you get hit with a bad streak of RNG and haven't found an invitation by the time you have enough bosses witnessed. You can now purchase these invitations from Kirak for a moderate price if you want. Tamam da Twisted'ı veriyorum. Önemli olan o. Zaten Atlas kolay düşüyor. 8K olsa da gidip onu almam herhalde. Ark Nemesis herhalde videonun bir yerinde gördüm. Ben dikkat edemedim ona. Vardı. Ama map eski videoda çekilmiş olabilir. Bilmiyorum. 5 of these uniques have been designed so far and will be featured in this expansion. The 6th one will be released. Dur, unique'lerdeyiz. Very likely in 3.19. Call of the Void is a new cold-themed ring that was designed by Lighty and will drop from the Uber Elder. It causes all damage to chill and causes chilled enemies to shatter on death, as though they were frozen. On top of this, chilled enemies deal less damage back to you based on the magnitude of the chill affecting them. The only drawback is that all incoming damage also chills you, but there are many ways to mitigate this, and in some cases it's beneficial to builds that utilize chill as some crazy combo. This ring is useful for a wide variety of different endgame builds. Self-chill build'leri için kullanılabilir. Echoes of Creation is a new unique helmet also designed by Lighty, which will drop from the Shaper. Lighty'nin eşyası. Builds that use Warcries and grants an extra use before cooldown to Warcry skills that are socketed in the helmet. Tipi güzelmiş bu arada. Güzelmiş evet. Causes you to take damage when you use these attacks. The self-damage number looks really scary, but it can be mitigated by various mechanics such as armor, endurance charges, and life recovery. This powerful niche helmet is ideal for characters that try to use as many Warcries as they can. The third Lighty unique keyifli görünüyor. The Burden of Truth, a unique belt which will drop from Cyrus. Broadly speaking, Sirus'tan düşecekmiş. Healthy energy shield and life pulse and helps you to achieve this by granting you additional energy shield based on the percentage of your maximum life value. The belt both lets some portion of chaos damage hit your energy shield, but also causes some non-chaos damage to bypass your energy shield like it was chaos damage. This is often an upside because splitting damage over both life and energy shield lets you recover both simultaneously. The Supreme Decadence keystone that this belt çok ıkınmış mı bu kemeri yaparken? Causes your life flasks to apply to both your life and energy shield at a reduced rate. Overall, this belt is extremely powerful for characters who can have a decent energy shield pool while also using life flasks appropriately. Supreme Decadence ne ya? Ben bilmiyorum. Life flask'la energy shield'la dolduruyorsun. Yanlış mı anladım? Amulet called the Eternal Struggle, which will drop from either the Infinite Hunger or the Black Star. The amulet has a pair of Eldritch mods, and the one that is dominant will be based on which of the bosses drop. The dominant mod also controls whether the amulet gives a Malignant Madness or Culling Strike bonus. You'll need to work out which of the 2 bosses to farm based on which half of the amulet you want to activate. The final unique was %15 culling veriyor lan kolye. It's a unique jewel that drops from the Maven. The jewel refers to a random keystone on your passive skill tree and enables you to be able to allocate passives within a radius around that keystone
without them being connected to the rest of the tree. What? While the keystone itself cannot be allocated, this jewel allows you to jump across great distances on the passive tree in a very skill point efficient way. Mükemmel. Aferin lan. Oo. In addition to these uniques that have come from the boss, Onun farklı we've added versiyonları da mı new var? unique items to the uber pinnacle boss fights that can be accessed through some of the new Keystone Passives. Yeni Forbidden These include a Flame'ler. different variation of Thread of Hope that can drop from Uber Cyrus, a new unique jewel Masif from ring. Uber Shaper, Yeni special thread. Forbidden Flame and Forbidden Flesh jewels which can roll exclusive ascendancy notable passives that are not available anywhere else in the game. You'll notice that our Muazzam. last endgame expansion was just 3 months ago, and we're already extending the endgame even further. This is our plan for every expansion leading up to the release of Path of Exile 2. Rather than having a much bigger annual expansion, we plan to add as many endgame improvements into each quarterly expansion as we can, alongside its new challenge league, so that there are new challenges to overcome every time you come back to Path of Exile. One of the subtle but important aspects of our plan is to keep adding powerful new chase rewards to Path of Exile's endgame, so that there are always new reasons to complete aspirational content. Bu çıkan kim ya? Köpecik ya. Kendi moblarından. Toplar gelirken bir de köpekten kaçıyoruz değil mi? Ölmüyor galiba. Evet evet. Kaçıyorsun sadece. Reaper Gene abi. yarış varmış. Boss kill yarışı. Bütün map boyunca çalışmıyor. We're intentionally making no changes to character power. That means no nerfs, no buffs, nothing. Every single build and build guide made for Siege of the Atlas will work exactly the same in Sentinel. You can start planning your League starter right now with full confidence about exactly how it's going to play. However, build exploration is still required in 3.18. Sentinel introduces many difficult challenges, both in the Challenge League itself and in the endgame content. And you're going to have to work out a plan to create characters that are able to handle this content. But at this release, you can hit the ground running, knowing with confidence which builds are a good starting point for you. We don't intend to do this character balance freeze every release. For example, 3.19 definitely contains planned changes to character balance. Bu da demek oluyor ki Seismic Trap'le Omniscience geberecek 3.19'da. Oynayacak varsa Trap'i bu lig oynasın. Net hiçbir şey değişmeyecek mi? Yok, karakter gücünde değişmeyecek. Okay. Tabi itemlerin birkaçı etkiler yeni itemlerle falan da. Negatif etki yok. Aynen öyle. Karaktere negatif etki yok. These mods are unfortunately showing their age. Many of them are unimpactful and it's quite hard to quickly read their descriptions in the heat of combat. What we need is a new set of mods that are highly impactful in combat, keyworded with 1 to 2 colored words that are easy to read at a glance, and capable of producing dangerous combinations. This is exactly what Yaratık modları daha rahat okunsun diye. Ha, Arch Nemesis de bunun planını yaptık diyor. modları yaratıklara gelmiş. Hepsi... Sadece bu modlar var. Arch Nemesis yaratıkları gelmiş. Arch Nemesis kalıyor bak. Böyle kalıyormuş evet. We have also changed how monster experience and drops are calculated, so it's now far more about the difficulty of the mods than about the proportional size of the monster. Various Nemesis and Bloodlines modifiers that were not Peki büyükler çıkacak mı? Çıkmayacak değil mi büyük resipler? Lootları ona göre değişiyor mu? Kitava taş geliyor. Yani 11 senedir oynuyorum Toksen. Sence iyi mi kötü mü? The challenges you must complete are much harder than any that we have ever set you before. Bir dakika. Ne? Challenge ödülü müydü o onlar? Armor set? Kaçırdım ben. Challenge ödülü değil de belki Supporter Pack'tir. Ona olabilir. We're pleased to announce that controller support on PC will officially launch alongside the Sentinel expansion. This also means that Path of Exile is now fully playable on the Steam Deck for those of you who are lucky enough to have one so far. Dur, burası önemli. Quality of life. Quality of life features in this expansion, which we'll reveal over the coming days. An example is that you can now choose whether your hideout portals can be accessed by one of 4 options: everyone, your friends, your guild members, or no one. We've also improved how favored maps are selected on the Atlas. Rather than having to click on the map on the Atlas for every slot,
Güzel. Bu güzel. Bir şey yok yani. İşe yarar bir şey yok. Şeyi biliyor musun? Eleman Kirak Pass alıyor. Tamamlıyor mapleri falan. Ama claimlemiyor Kirak Pass'teki ödülleri. Hardcore oynuyor. Hardcore'da ölüyor sonra alamıyor ödülleri. Öyle. Standarda geçince tamamlayamıyorsun ya. Gidip Bu elemanın challenge yapması lazım. Etrafında dönen boğa neydi? Skin falan olmasın. Vault. Şimdi supported pack'leri gösteriyor bak. Each tier contains the pack's full face value and points plus several exclusive microtransactions. Çok güzel. Daha önce hiç Diablo oynadın mı? Diablo 2 gibi bir şey işte. Every microtransaction you are about to see is entirely Farm cosmetic yapıyorsun. and does not affect your character's progression or power. Bazı yarışları var. The Arcanist Pack series contains 7 exclusive microtransactions. Diablo'ya benzetme oyunu. Diablo'yla kıyaslayınca kuduruyorlar. Onu da yaşadım ben. Adama örnek veriyorum. Path of Exile'a en çok benzeyen oyun Diablo diyorum. Hani en popüler, en bilindik örnek. Çıldırıyor adam. Grim Dawn oynadıysan Grim Dawn abi. Neyse skin satıyorlar, çok önemli değil. Evet. Gündüzü gecesi falan var. Bu güzelmiş ya. Paralı hideout mu bu? With Chevron's tome on your belt, identifying items will cause exploding books to appear nearby. Birader. Yeterince şey yokmuş gibi oyunda. Abi bu çok salakmış. Greater intensity as you open higher tier maps. Fena değil. Hiç bilmeyen birine nasıl anlatabilirsin PoE'yi? Kafasına vura vura. Anlamak istiyorsa anlar ya. Senlik bir şey yok. Adamlar Flask'a bile skin getirmişler ya la. The Reaper Pack series also has 7 exclusive cosmetic microtransactions. The Soul Harvester's cloak's power is based on the number of enemies your character has killed. With the Belt of the Hive Queen equipped, flasks you use will cause blood-sucking insects to appear all over your character. Pot basıya böcek çıkıyorsa. The Ghostlit Graveyard is a hideout where you can control the color of its torches. It also comes with 6 meşale rengiyle oynayabiliyoruz. RGB yapabiliyoruz mu? Böyle tek tek bütün meşaleleri farklı falan. Thanks, Medidrone. The Underworld portal opens a gateway to hell. It's effect upgrades in part 2 and again in maps, where it indicates what tier of map you're playing. Öyle kalsaydı ya cehenneme portal açıyor diye. Bu güzelmiş ama map'in tier'larına göre değişen portal. Evet evet. While using the Grim Reaper apparition, the Reaper will appear and cull any unique or rare enemies you slay. As I mentioned before, these packs are exclusive to the Sentinel League. Şapkaya gel. They're available right now at pathofexile.com/purchase. Ya bir insan böyle level atlar mı ya? Level mı atlıyor? Ne oluyor anlamadım da. Zaten level atlamak yeterince gözünü alıyor. We greatly appreciate your support. O değil de adam cleave kullanıyor, cleave. We can't wait to see you in Rayclast on May 13th. We'll begin the Q&A in a few moments, so please get your questions ready in chat. Kasar. Her şeyin özeti. Yeni gem yok. Yeni gem yok. Nerf yok. Buff yok. Evet. Endgame bosslarına buff var. Bu demek oluyor ki boss build'ine ihtiyacım var. Bu da demek oluyor ki %75 Seismic Trap oynuyor bir sonraki lig. Yani bosslarla uğraşacak olanlar. Atlas'ta yine gün böyle... evet, yarışında olanlar yine bol bol trap'ine Skeleton'da oynanır yine. Değil mi? Skeleton bu sefer
Olmaz ama. Niye olmaz? Niye? Hayatta kalmak zorundasın. Hani sana vuramıyorlardı skeletonun ötürü de. Invuln Phase'de az önce Shaper şey atıyordu. O balon toplar var ya. Kendi fight'ında attı. Onu Aha. Uber Elder fight'ında atıyordu. Onu skeleton build'i nasıl yaşayacak ki orada? Hadi tek boss'tan kaçmasın, dikkatini dağıtması kolay da. Onu kesmeyi versin, başka şey keser. Herkes her şeyi kesmek zorunda değil. Chris bizi de düşünüyor. Kim bilir diğer Uber boss'lar ne yapıyordur? Şeyi göstermedi değil mi? Bu neydi? Eater of Worlds müydü? Hı. Mavi olan. Baloncuk atanı göstermedi, evet. Kırmızıyı Değil mi? gösterdi. Onu göstermedi aynen. Lig mekaniğinden sonrasını kaçırdım, var mı kayda değer bir şey? Şöyle özetleyeyim. Şeyde örnek göstermediler abi. Esas bu yeni currency ya. Evet. İki armoru, iki takıyı ve neyi birleştirebiliyordun? Başka silahta da oluyordu değil mi? Aynen. İki tane eşyayı birleştirip onların ortak modlarıyla başka bir tane yapıyor. Ama işte tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyoruz. O enteresan olabilir gibi geldi bana. Atlas'ta 20 tane daha büyük şey var. Bir tane de o ağaçta zıplatan yeni bir unique jewel var ya. Bilmem ne keynod'un etrafındaki keynod'ları alabilirsin diye izin veren bir şey var. Adını unuttum. Ben net Savage Reaper Supporter'ı alıyorum. Kaç para? $60 işte. Bingo'dan kazandım ya, $60 Supporter Pack. Ha, okey. O ağaçta zıplatan jewel, bir de bu %15'te culling veren Ha, bir diğer olay Bu arada influence stackleyebiliyoruz. Bence o da önemli. Farklı influence'lar tek map'te bulunabiliyor artık. Conqueror map'ine Elder, Shaper, Eldritch hepsi beraber girebiliyor atıyorum. Ne diyordun? bugün oyun oynamayacağız ya. Bugün Path of Exile'in sitesinde duyuru yayını var. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra bir de B-Class diye bir program var. Bu Chris Wilson'a katılacak, soru soracaklar. $60 Supporter Pack kaç oluyordu lan? Türk lirasına mı çevirmeye çalışıyorsun? 900 TL mi? 900. İyi. Bir bingo lig oynuyorum. 900 lira kazanıyorum. Temiz. O gerçek paraya dönüyor mu peki? O şey geldi aklıma ya, bana geliyor. Kendime Hocam supporter pack alıyorum ha. 50.000 PoE puanı var, bunu nasıl okuturuz diye gelen. Atlas'tan mekanik silme olayı güzel, doğru. Doğru. Evet. O önemli noktalardan biri. Ben bir not... En kritikleri evet. Map'lerde influence stackleyebilme. Bu yeni gelen currency enteresan olabilir. Atlas'ta target farming'e çok iyi fırsat veriyorlar. Bir de her boss'un bir üst versiyonu var şu an. Değil mi? Sirus gördük, Maven gördük. Uber Elder. Önceki expansion'da gelen Pinnacle'ların da bir Uber'i var. Uber'lerin de Uber'i var. Yani her şeyin bir üstü var. Ve onların yeni dropları falan var. Atıyorum işte Sirus'un Thread of Hope'unun daha büyük çemberde kullanılanı falan var. Awakened Enlighten mı? Enlighten mı gördük, Empower mı gördük biz? Enlighten'ı gösterdiler. Enlighten, ama değil mi? üçünün de varmış. Okay. Çok önemli bir şey konuşuyorlar mı? Ben kıstım bayağı ama. Soru cevap yapacaklar işte. Önemli bir soru olursa. Sentinels that follow you around, and the analogy for creating new ones there is that because the power is depleted, you need to create a new. Lig mekaniği konusunda hiçbir şey hissetmiyorum ama. Ama şöyle bir durum var. Çok da böyle hani önümüze çıkmayacak gibi duruyor lig mekaniği, değil mi? Yavaşlatmayacak harbiden. Öyle geldi bana. O yüzden de çok şikayet etmiyorum hani. Uğraşmazsan uğraşmazsın, basar gidersin, yaparsın map'ini falan gibi yani. Zaten Grimro falan düzgününü yapar, sonra kopyalarsın lazım olunca. Lig mekaniği yanında Ceyhun sen konuşuyor mu? Konuşuyorsan sesin gitti yine. Yok, konuş. Ha iyi, tamam. Dinliyorum. Lig mekaniği yanında bir pet gezdiriyorsun. Sentinel diye. O karşılaştığın yaratıkları bufflıyor. O Sentinel'i modifiye edebiliyorsun işte. Rare Magic falan. Klasik craft yöntemleriyle. Onlar da işte bu yaratıklara
verdiği buff'ları etkiliyor. Yani o yaratıklar güçleniyor ama işte daha çok currency çıkarıyorlar, double'layabiliyorlar. Ayrıca yok bastığın zaman senin karakterin tailwind alıyor falan filan gibi. Bunların unique'leri falan filan da var. Belli bir kullanım limiti var. Kullanım limitini doldurduktan sonra işte en az 2 tane kullandığın Sentinel'i birleştirip yeni bir random Sentinel edinebiliyorsun. Bu Sentinel'lerin farklı craft kombinasyonları var. Bir de ekstra bir currency'si daha var. Onu da kullandığın zaman unique böyle daha nadir Sentinel'ler falan gelebiliyor gibi bir şey. Koç ne güzel açıkladı. Bu arada Ha şimdi evet, fark ettim. corrupted'lar bize. Ha doğru, o rare'ları falan için birleştirmemiz gerekiyor. Tamam, pardon. Biz alkemiyle falan modlamıyoruz. Evet. Yok. Bu arada yenilik mekaniği Poison veya Ignite Explosive Arrow'da falan çok uyumlu. Çünkü direkt öldürmüyorsun mobları. Ha doğru, O evet. yüzden buff atması için imkan tanıyor. Doğru.